Merhaba ben Enes. Bugün 250 TL altında alabileceğiniz en iyi 10 tam kablosuz kulaklığa yakından bakacağız. Kulaklıklar arasında günlük kullanım ve telefon görüşmesi için AirPods alternatifi olan modeller, müzik ağırlıklı kullanım için modeller, hem müzik hem görüşme bir arada olsun diyenler için modeller de bulunuyor. Kulaklıkların satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu 10 kulaklığı seçmek benim için epey bir zor oldu. Bu arada bu model neden yok gibi sorular sorabilirsiniz. Bu kulaklıklar benim kendi test edip beğendiğim favori listemdi. Mutlaka daha iyi modeller vardır ancak ben kendim test ettiğim ve minimum fiyatla maksimum performans alabileceğiniz kulaklıkları sizin için listeledim. Videoya geçmeden önce videolarımı izleyenlerin neredeyse %90'ı kanalıma abone değil. İçeriklerimi oluşturmamda bana destek olmak için bedava ve bir ücret olmayan abone ol butonuna basıp yanındaki çan butonuna basarsan çok sevinirim. Hazırsan videoya başlayalım. Evet, birinci modelimiz olarak Hailuo'nun GT1 Plus modeliyle başlayalım. Türkiye'den bu kulaklığı 170 TL'ye alabiliyorsunuz ve bence Türkiye'den müzik için bir kulaklık almayı düşünüyorsanız bu fiyata bir rakibi yok diyebilirim. Qualcomm'un 3020 çipini kullanıyor ve aptX gibi yüksek kalitede ses aktarım teknolojisi bu kulaklıkta mevcut. Bir negatif özellik olarak görebildiğiniz gibi kutusunda herhangi bir şarj göstergesi bulunmuyor maalesef. Bu kulaklıkta son ses seviyesinde müzik dinlediğiniz zaman 4 saat 30 dakika boyunca kesintisiz olarak müzik çalabiliyor. IPX5 olarak da su geçirmezlik seviyesi bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçramalarına karşı ve tere karşı bu kulaklık dayanıklı. Yine kulaklık dokunmatik olarak kontrol ediliyor. Önceki şarkıya ve sonraki şarkıya geçme komutu bu kulaklıkta bulunuyor. Mikrofon performansı olarak uzun konuşmalarınızı özellikle sesli ortamlarda yapmayı düşünüyorsanız bu kulaklık size hitap etmeyebilir. Çünkü kulaklık top tasarımda olduğu için ağız ile kulaklık arasındaki mesafe epey uzun ve bu tarz görüşmelerde çevresel sesleri de karşı tarafa aktarıyor maalesef. Kısa görüşmelerinizi günü kurtarır seviyesinde bu kulaklık ile yapabilirsiniz. Yine detaylı incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. İkinci modelimiz yine Hailuo markasından T15 modeli ve görebildiğiniz gibi epey kutusu tombul, ancak bu tombulluğunun bir artı özelliği olarak bu kutuda bir powerbank özelliği de bulunuyor. 2200 mAh'lik bir kapasitesi bulunuyor. Bu sayede telefonumuzu bile bu kutu ile şarj edebiliyoruz. Yine kulaklıkları bu kutu ile beraber kullandığımız zaman 60 saat gibi uzun bir kullanım ömrü sunuyor bize. Hailuo'nun diğer modellerinde ses seviyesi konusunda şikayetler vardı. Bu T15 modelinde bu ses seviyesi problemi çözülmüş ve yüksek sesle müzik dinleyebiliyorsunuz. Yine T15 modelinde bir oyun modu da bulunuyor. Bu sayede oyunları minimum gecikme ile oynayabiliyorsunuz. Bu kulaklıkla görüşme yapmak için de diğer Hailuo modellerine göre ve top tasarımda olanlara göre neredeyse en iyilerden biri diyebilirim T15 modeli. Özellikle tasarım olarak kulak memesi kısmının tam uç kısmına denk geldiği için mikrofonu ağza yakın ve daha net bir şekilde telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Ses kalitesi olarak da fiyatına göre oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Kulaklığı kulağınıza güzel bir şekilde yerleştirdiğiniz zaman basları çok rahat bir şekilde hissedebilirsiniz. Yine bu Hailuo'nun T15 modelini de aşağıdaki linkten 195 TL'ye Türkiye'den satın alabilirsiniz. Evet, üçüncü modelimiz yine ses konusunda uzman KZ markasının S1 modeli ve S1D modeli. S1 modeli daha yeni elime geçti. S1D modelinin detaylı olarak incelemesini kanalımda yapmıştım. Özellikle daha net ve temiz sesler istiyorsanız KZ modelleri bu konuda oldukça başarılı, daha fazla enstrüman duymanızı sağlıyor müziklerde. Modeller tasarımsal olarak biraz kaba olsa da ses kaliteleriyle bunu telafi edebiliyorlar. İki modelde de Type-C olarak bir şarj girişi bulunuyor. S1 modeli S1D modeline göre mid sesler, yani orta sesler biraz daha parlak. S1D modelinde ise vokaller ve tizler bir tık daha önde. İkisinin bas performansı benzer. İki kulaklığın da görüşme performansı çok iyi değil, çok kötü de değil. Birinci amacınız telefon ile görüşmek ise bu tarz top tasarımda olan kulaklıkları almanızı tavsiye etmem. KZ S1 modelinde ekstra olarak bir oyun modu da bulunuyor. Bu sayede yine daha az gecikme ile oyunlarınızı oynayabilirsiniz. S1D modeli Türkiye'den 199 TL'ye alınabiliyor. Maalesef S1 modeli Türkiye'de satılmıyor. S1 modelini de AliExpress'ten 161 TL'ye alabiliyorsunuz. KZ gibi ses konusunda uzman bir markanın bu fiyatlara iki kulaklığı da bence tam olarak bir fiyat performans kulaklıkları olmuş diyebilirim. Bir sonraki modelimiz Tronsmart'ın Spunky Beats modeli. Şöyle görebildiğiniz gibi arka tarafında bir kablo bulunuyor bu kulaklığın ve dahili olarak kablosu sayesinde herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan kulaklığın kutusunu şarj edebiliyorsunuz. Yine bu kulaklıkta da Qualcomm'un 3020 çipi kullanılıyor ve aptX gibi yüksek kalitede ses transferine izin veriyor. Tasarım olarak oldukça küçük bir kulaklık. Piyano bilek yapıda, yani elleriniz biraz büyükse bu kulaklığı kulağınıza takıp çıkartırken biraz zorlanabilirsiniz. Ancak kulakta en kibar duran kulaklıklardan biri olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık son ses seviyesi olarak gayet yeterli. Bas, tiz ve mid dengesi oldukça başarılı bir kulaklık. Özellikle kulağı iyi yerleştirdiğiniz zaman bas konusunda oldukça başarılı bulduğum bir model. Yine kulaklığı dokunmatik olarak kontrol edebiliyoruz. Bu dokunmatik kontroller arasında önceki şarkıya sonraki şarkıya geçme,
ses arttırıp azaltma özelliği bile bulunuyor. Yine aptX desteği sayesinde gayet temiz ve net bir ses alabiliyorsunuz Spunky modelinden. Bu Spunky Beats modeliyle alakalı bazı problem yaşayan kullanıcılar olabiliyor. Bu problemin de en büyük sebebi telefonda kullanılan işlemci. Eğer telefonunuzda MediaTek MTK denen bir işlemci varsa problem yaşayabiliyorsunuz. Eğer telefonunuzda bu tarz bir işlemci varsa bu kulaklığı almanızı tavsiye etmem. Bu kulaklık bu sorundan dolayı yenilendi. Benim elimdeki eski versiyon, benim test ettiğim telefonlar iPhone 5, iPhone X-Ray ve Mi 9T telefonu. Ben bu şekilde herhangi bir kopukluk veya senkron problemiyle karşılaşmadım. Kulaklığı satın almak için aşağıdaki linklerden Türkiye'den eski versiyonunu 239 TL'ye, yurt dışından ise yeni versiyonunu 188 TL'ye alabiliyorsunuz. Eğer telefonunuzda MediaTek bir işlemci yoksa eski versiyonu da alabilirsiniz. Hani bu eski versiyon ile yeni versiyon arasında ses kalitesi ve özellik olarak hiçbir fark yok. Sadece bu ufak senkron problemi yeni versiyonda çözülmüş. Evet, bir sonraki modelimiz yine ses konusunda dünyaca ünlü Edifier markasının silikonsuz tasarımı ile görüşme kalitesi olarak Apple'ın AirPods modeline oldukça benzeyen TW200 modeli. Bu kulaklığın mikrofon testini buralardan izleyebilirsiniz. Yine bu kulaklıkta da Qualcomm'un 3020 çipi ve yüksek kalitede ses transferine izin veren aptX koderi bulunuyor. Kulaklıkta 13 mm'lik sürücüler kullanılıyor. CVC olarak ve DSP olarak 2 tane gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Yine şarj süresi olarak da 5 ile 6 saat arasında bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Birinci amacınız görüşme yapmak ise arada müzik dinlerim, günlük kullanım için bir kulaklık gerekli diyorsanız bu model tam size göre. Bu kulaklığı da aşağıdaki satın alma linkinden 234 TL'ye alabiliyorsunuz. Bana 21 TL'likte bir vergi gelmişti. Yani toplamda 250 TL'ye AirPods kalitesinde bir görüşme yapabileceğiniz bir kulaklığı alabiliyorsunuz. Evet, 6. sırada QC'nin efsane T5 modeli bulunuyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Kesin. Şaka bir yana bu T5 modeliyle alakalı belki de dünyadaki en fazla içeriği ben çekmişim diyebilirim. Yani buradan şu sonucu çıkartabilirsiniz. Kulaklık kötü bir kulaklık olsa ben bu kadar videoyu çekmezdim bu kulaklık hakkında. Ortaya bir karışık yap diyenlere hitap ediyor bu kulaklık. Görüşme, günlük kullanım, müzik ve oyun için hepsinde ortalama bir performansı var T5 modelinin. Yani anlatmaya gerek yok diyebilirim. Türkiye'den yine aşağıdaki satın alma linkinden 169 TL'ye QC'nin T5 modelini alabilirsiniz. Evet, 7. modelimiz Wavifon markasının X-Pods 3 modeli. Bu Çinlilerden korkulur diyorum ve bu adamlar Jabra 75T'nin birebir de tasarım olarak aynısını yapmışlar ve Wavifon X-Pods 3 meydana gelmiş. Görebildiğiniz gibi kutu olarak oldukça kibar bir kulaklık. Kulakta da oldukça sağlam duruyor ki Jabra mühendisleri bu tasarım için epey bir kafa yormuşlar ve Çinliler de direkt birebir de bunu kopyalamışlar. Ancak ses konusunda da oldukça başarılı bir model. Bu modelde yine Qualcomm'un 3020 çipi ve aptX desteği bulunuyor. Kulaklığın iç kısmı oldukça ergonomik bir yapıda olduğu için kulağa güzel bir şekilde oturuyor ve dışarıdaki sesleri de çok güzel bir şekilde kesiyor. Bu kulaklığın mikrofonu çok başarılı değil maalesef. Uzun görüşme yapmayı düşünüyorsanız kulaklık ile bu kulaklığı almanızı tavsiye etmem. Yine kulaklıkta son ses seviyesi olarak çok yüksek bir son ses seviyesi yok. Hani benim için gayet yeterli bir son ses seviyesi var ancak yüksek seslerde müzik dinlemeyi seviyorsanız hani bu kulaklığı almayabilirsiniz. Ancak temiz, net ve dengeli bir sesle müzik dinlemek istiyorsanız bu kulaklık tam olarak size göre diyebilirim. Bu kulaklıkta IPX7 gibi yüksek derecede bir suya karşı dayanıklılık özelliği de bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçramalarına karşı ve tere karşı bu kulaklık dayanıklı. Hatta üzerine su dökülse bile büyük ihtimal dayanıklıdır. Çünkü IPX7 sertifikası oldukça güzel bir sertifika. Bu kulaklığın bence rakibi Tron Smart Spunky modeli ve Hailuo'nun GT1 Plus modeli. Bu 3 modelin de detaylı bir karşılaştırma videosunu ilerleyen zamanlarda kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu kulaklığı aşağıdaki satın alma linkinden yurt dışından 190 TL'ye, Türkiye'den ise 280 TL'ye alabilirsiniz. Yani yurt dışı fiyatı biraz daha uygun. Eğer çok aceleniz yoksa 20 TL'de bir vergi ödeseniz yani 210 TL'ye bu kulaklığı satın alabilirsiniz. Evet, 8. modelimiz Soundbeats markasının True Air modeli. Bu da silikonsuz bir model. Ses kalitesi olarak Apple'ın AirPods modeline en benzeyen modellerden biri. Silikonsuz yapısı ile günlük kullanım ve görüşme yapmak amacıyla üretilmiş bir kulaklık. Müzik dinlerken de Qualcomm 3020 çipi ve aptX desteği sayesinde sizi üzmez. Gayet başarılı bir müzik performansı var. Kulaklıkta Type-C olarak bir şarj girişi bulunuyor. İki kulaklığı birden 5 saat boyunca kullanabiliyoruz. Şarj kutusunda 600 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Şarj kutusuyla beraber de 30 saat boyunca bu kulaklığı kullanabiliyoruz. Kulaklık dokunmatik olarak kontrol ediliyor. Önceki şarkıya ve sonraki şarkıya geçme komutu bulunuyor. Son ses seviyesi olarak da gayet yeterli bir seviyesi var. Detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu kulaklığı da 229 TL'ye aşağıdaki linkten alabilirsiniz. Evet, 9. modelimiz
modelimiz Blitwolf markasının 6 milimetrelik çift dinamik driverlı, bas canavarı yüksek ve güçlü sesiyle öne çıkan efsane bir kulaklığı olan FE7 modeli bulunuyor. Eğer bas ağırlıklı bir kulaklık almayı düşünüyorsanız bu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Kulaklıkta bir fiziksel tuş bulunuyor. Bu tuş sayesinde önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme gibi komutları bu kulaklığa verebiliyorsunuz. Kulaklık kısa yapıda olmasına rağmen ilginç bir şekilde bu kulaklığın mikrofon kalitesi gayet başarılı. Gümbür gümbür baslı, yüksek sesli müzik dinlemek istiyorsanız bu kulaklık tam size göre. Aşağıdaki indirim koduyla birlikte 248 TL'ye Banggood'dan bu kulaklığı satın alabilirsiniz. Yine bu FE7 modeliyle birebir tasarım olarak aynı çift dinamik driverlı S101 modelini de alabilirsiniz. Bunun fiyatı da 241 TL. Hatta ikisinin detaylı olarak bir karşılaştırma videosu da vardı. Onu da yine kanalımdan izleyebilirsiniz. Yani aralarında performans olarak çok bir fark yok. O videoda bütün detaylarını anlatıyorum. Evet, 10. ve son modelimiz efsaneler ölmez, şekil değiştirir diyoruz. FE7'nin abisi FE8 modeli. Bu da çift dinamik driverlı. Yine bu kulaklıkta da Qualcomm'un 3020 çipi ve aptX desteği bulunuyor. Dokunmatik bir şekilde bu kulaklığı kontrol edebiliyoruz. Önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, ses arttırma, azaltma gibi kontrolleri rahat bir şekilde bu kulaklıkla yapabiliyoruz. Hem silikonlu yapısı hem de uzun yapısı sayesinde müzik dinlemek için ve görüşme yapmak için bu kulaklığı alabilirsiniz. Yine aşağıdaki indirim koduyla birlikte bu kulaklığı da 260 TL'ye alabiliyorsunuz. Bir 10 TL'lik limitimizi aştık. O konuda helal edin. Yine tasarım olarak FE8 modelinin birebir aynısı olan S119 modelini de 239 TL'ye AliExpress üzerinden satın alabilirsiniz. Yine bu kulaklıklarda tasarım olarak ve teknik özellik olarak neredeyse birebir aynı. S101 ile FE7 arasındaki fark bu FE8 ve S119 arasındaki farktan daha az. Yani S119 neredeyse birebir FE8 modelinin aynısı. Yani performans olarak oldukça benzerler. Hangisi bütçenize uygun geliyorsa ikisinden birini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim size tavsiye ettiğim 250 TL altında alabileceğiniz en iyi tam kablosuz kulaklıklar bunlardı. Bütün kulaklıkların satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu arada bu model neden yok gibi sorular sorabilirsiniz. Bu kulaklıklar benim kendi test edip beğendiğim favori listemdi. Mutlaka daha iyi modeller vardır. Ancak ben kendim test ettiğim ve minimum fiyatla maksimum performans alabileceğiniz kulaklıkları sizin için listeledim. Umarım video işinize yaramıştır. Öyleyse videoyu beğenmeyi ve yeni yayınlanacak videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada ortamı da değiştirdik. Yeni mekanda ilk videomuz. Allah utandırmasın diyelim. Görüşmek üzere.